Merhaba arkadaşlar. Hadi Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere her zamanki gibi videoma başlarken sevgi ve saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte isterseniz yünlerden, isterseniz dantel ipliklerinden, isterseniz penye iplerden, isterseniz hasır iplerden yapabileceğiniz ya da daha farklı iplerden yapabileceğiniz, yaptığınız takdirde tasarım amacı, kullanım amacı değişen bir tığ işi örgü modelinin yapım aşamasını yavaş yavaş sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videomun başını ve bitiş kısımlarını kesip göstereceğim sizlere. Zira çok fazla yapmaya kalkarsak video çok uzun. Evet, şimdi her zamanki gibi isterseniz zincir çekerek başlayabilirsiniz ya da sihirli halka tekniğini kullanarak başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk önce zincir çekerek ben başlıyorum. Güzel bir dantel ipliğinden yaptığınız takdirde dantel peçete olabilir. Penye ipten ya da yünlerden yaptığınız takdirde supla, bardak altlı olabilir. Geniş tuttuğunuz takdirde penye iplerden paspas olabilir. Motif masa örtüsü yapabilirsiniz. Dantel örtü olabilir yatak odanıza. Yani kullanacağınız ipin ve tığın numarasına göre kullanım yerini ayarlarsanız kullanım amacı değişecektir. İsmi de değişecektir arkadaşlar. Mesela bir bardak altlı olacakken penye ipten ya da yünden yaptığınız takdirde dantel ipiyle yaptığınızda oda takımı, yatak odası takımı olarak ya da vitrin örtüsü olarak size eşlik edecektir evinizde. Şimdi bakın başlıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Elimde nihayet başlıyorum. Evet, 2,1 milimlik tığım var ve düğüm atarak başlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İpimi ilk çekmiş olduğum zincirin içerisine tığım kancasını geçirip şöyle bir halka elde ediyorum. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Bakın. İpimi sarıyorum. Bu çekmiş olduğum görünmeyen halkanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarıp bir üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Niçin 8 zincir çektim? Bakın şimdi bu noktada size gösteriyorum. 5 zincir çeker. Bakın şimdi. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki genişliğin 4 zincire tekabül edeceğini düşündüğüm için 8 zincir çektim. Yani yarısını çektim arkadaşlar. Yani buradaki trabzanı bir 4 zincir olarak saydım. Şuradaki köşeyi de bakın şöyle eşit görünümde. Mesela burasını 2 zincir çekerseniz burayı da 5 zincir olarak çekebilirsiniz başlama aşamasına. 1, 2, 3, 4. Onu da belirteyim. Bakın. Şöyle yine tığımın üzerine sarıyorum ve halkanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarıp yine bir üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4. İpimi sarıyorum. Halkanın içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Burayı 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha üçlü trabzan yapacağım. Bakın. Hem böylelikle kalan ipimizde bakın parmak uçlarımla saklamış olduk. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 pardon. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilk çekmiş olduğumuz bu 8 zincirin tam şöyle göz kararı dördüncüsüne batıp birleştiriyorum. Şöyle bir görünüm elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu noktada ilk zincirin içerisine giriyorum kaydırma tekniğiyle. Şimdi burayı 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine bakın 2 defa sarıyorum. Zincirin içerisine giriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 kere de ipimi çıkarıp dörtlü trabzan ya da üçlü trabzan olarak nitelendirebileceğimiz bir trabzan yapıyoruz. Sütun yapıyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 kere de çıkardık. Doladığımız ipi buraya 6 tane bu çekmiş olduğumuz 6 zincirde dahil. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4.
Şöyle göstereyim. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Kaç tane oldu? 5. 2 kere sardım. 1, 2, 3, 4. Bu kadar yeterli. Çekmiş olduğumuz 4 zincire 6 tane yeterli. Şimdi arada bir zincir çekiyorum. 2 zincir de çekebilirsiniz. Tercih size ait. Sarıyorum. Yine aynı şekilde girip içerisine 1, 2, 3, 4. Yine 1, 2 kere doladım. Böyle arkadaşlar, fazla burasını göstermeyeyim. Videoda çok uzun tutmasın. Şöyle bu her bir zincirin içerisine 6 tane 2 kere ipimizi dolayarak 4 kere de çıkarıp trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çekip buraya kadar ilerliyoruz. Başlama noktasını yapayım, geleyim. Sonrasında bir sonraki sırayı göstermek üzere beraber başlayalım. Evet, yuvarlak tığ işi örgü modelimizin son aşamasına geldik. Bakın 6 tane 2 kere ipimiz tığımızı dolayarak yapmış olduğumuz ve 4 kere de çıkardığımız bir trabzan modelinin son bir zincir çekeceğim ve bir zincir çekiyorum. Aradakiler gibi bir başlama noktasında çekmiş olduğumuz zincirin tepe noktasına batıp birleştiriyorum şöyle. Bunu beyaz dantel ipliğiyle düşünün. Bakın arkadaşlar. Mesela burasının zinciri fazla başladınız. 6 zincir değil de 8-10 zincir çektiniz. Bunu buradaki trabzanları mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptık ya burayı. 6 trabzanı 8'e 10'a 15'e 20'ye çıkarıp daha büyük yapabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız mesela bir paspas yapacaksınız. Daha büyük başlayabilirsiniz. Şimdi bakın bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bu sefer tam tersine 2 kere dolamıyorum. İpimi tek seferde doluyorum. 4 kere de çıkarmıyorum. 2 kere de çıkarıp ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine batıyorum. Şöyle. Bakın. Arada bir zincir var. Şöyle göstereyim. Şimdi bu noktada 1, 2, 3. Burada bir zincir çekmiştik. 2 zincir de çekebilirsiniz. Tercih size ait. Ben 3 zincir çekmeyi tercih ettim. Bakın. Yine ipimi tığımın üzerine sardım ve ikili trabzan ile yolumuza devam ediyoruz. Başlama noktasına kadar adım adım ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle 6.'yı da yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve burayı bu altının üzerine batıp kademe kademe ilerleyip bu noktaya kadar geliyoruz. Sırayı da tamamladık. Bakın şöyle göstereyim. 3 zincir çekiyorum ve ilk çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıp birleştiriyoruz. Şimdi yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu sefer 3 zincir değil de arada 5 zincir çekeceğiz. Mesela şimdi şöyle bir başlayalım. Burada bir botluk oluştu. İpimizden dolayı 3 zincir 6 tane zincirde 6 trabzana tekabül ediyor. Bakın şöyle. İkili trabzan yapıyoruz burada da. Trabzanın üzerine trabzan. Şimdi bakın bu noktada 3 zincir çekmiştik ya. 1, 2, 3, 4. Bakın 5 tane zincir çekiyorum. 4 de çekebilirsiniz. Tercih size ait. Şu aradaki 3 zincirin içerisinin aşağı kısmından altından girip sık iğne ile sabitliyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim. Kancamın ucunu aldım. Yine 6 trabzanın üzerine batıyorum. Yine çift trabzan yaparak başlama noktasına kadar teker teker ilerliyoruz arkadaşlar. Adım adım. Şöyle bakın. Yine bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 zincirin iç altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve trabzan ile bu şekilde buraya kadar ilerliyoruz. Sıra sonuna yine geldim. Bakın
Şöyle göstereyim, detaylı bir şekilde yapmış bulunduk. Şöyle son 3 zincirin içerisine şöyle odaklayayım kameramı da. 5 zincirimi çektim. 3 zincirin altından girip sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Ve bakın arkadaşlar, şöyle 6 tane trabzanımız var başlama noktasında. Şurayı batıyorum şöyle, bakın. Tamamladım. Bunu şöyle bir şey söyleyeyim size bu noktada arkadaşlar. Ben şimdi örnek modelimi bitiriyorum. Bir sıra daha yapacağım. Sizler bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Aynı sırayla gidebilirsiniz. Şuradaki zincirleri arttırabilirsiniz ya da buralara fazla zincir trabzan yapıp daha çoğaltabilirsiniz. Tamamen tercih, tasarımı size ait olarak çoğaltılabilir bir model arkadaşlar. Değiştirilebilir yani. Şimdi bakın bu noktada şu görmüş olduğunuz 6 tane trabzanın bir ikisini atlıyorum. Bakın ikincisini atladım diyelim. Şuraya geliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şöyle yapalım. Bir ve ikincisini atladık. Buraya bakın 1, 2, 3 tane zincir çektim. İkincisine giriyorum. Üçüncüsüne giriyorum daha doğrusu. 1, 2 kere de çıkarıp tığımda ipimi doluyorum. Yine bakın. Bir yandakine giriyorum. 2 kere de çıkarıp tığımda ipimi doluyorum. Bir yandakine giriyorum. Şöyle tığımda 4 tane toplanmış trabzan oluyor. 2 kere çıkardım. Birincisiyle boş, ikincisinde boş geçiyorum. Hepsini tek seferde çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi bu noktada buradaki işlemin aynısını yapacağız. 5 zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz bu sefer. İkişer ikişer ilerleyelim. Bakın bunun altından giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı batıyorum. Bakın. Şöyle 7. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi bir tanesini es geçiyoruz. Bir tane trabzanı es geçip ikinci trabzana batıyorum. Bir şöyle göstereyim. 1, 2 kere de çıkardık. Bıraktık. Çıkarmadık hepsini. Yine tığımın üzerine ipimi sardım. 1, 2 kere çıkarıp tığımda topluyorum. Şöyle topladım. Bakın. Sonuncusunu da topluyorum. 4 tane trabzan toplamış oldum. Tek seferde çıkarıp yine 7 zincir ortadan böyle yapıp adım adım ilerleyerek modelimizi bitiriyoruz. Bir sonraki sırada sık iğne ile yapıp sizlere modelin bitişini göstereceğim arkadaşlar. Umarım seversiniz, siz de yaparsınız. Evet, bakın bu sıranın sonuna da gelmiş bulundum arkadaşlar. Şimdi sizlere yine bu kesimi göstereceğim. En sonunu yapıyoruz şu anda. Şöyle yakınlaştırayım. Odaklayayım kameramı daha doğrusu. Şimdi yine son 7. zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ve şu yapmış olduğumuz hepsini topladığımız ilk kesime batıp ya altından ya da tam o zincirin başlama yerinden batıp birleştiriyoruz. Bakın. Şöyle ortaya güzel bir yünden, dantelden, penye iplerden, her türlü iplikten yapabileceğiniz güzel bir örtü modeli çıkıyor arkadaşlar. Ya da farklı amaçlarda kullanabileceğiz. İsimli farklı şekilde adlandırabileceğiniz bir örnek model. Şimdi bakın burayı en sonunu bitiriyoruz. Yani sık iğne yapacağız arkadaşlar. İsterseniz tığınızın üzerine ipini alıp içeri girip yalancı sık iğne ya da tek bir trabzan şeklinde yani olarak adlandırabileceğiz. Bu kısmı da yapabilirsiniz ya da hiç almadan girip o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın bu tekli trabzan olarak yalancı sık iğne olarak adlandırdığım kesim işlem pardon. Sık iğne ise bakın hiç tığımın üzerine ipimi almadan böyle 1, 2, 3 tane yeterli. 7 tane zincirimiz var. 3 tane buraya yeterli. Ortaya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir tane tomurcuk işlemi yapıyorum. Yani süslendiriyoruz bitişini. Dekor yapıyoruz. Daha güzelleşsin. Bakın böyle daha sade duruyor. Böyle daha güzelleşecek. Şimdi 4 zinciri çekmiş olduğumuz ilk trabzana battık. Şimdi yine buraya giriyoruz. Karşı zincire. Yine 3 tane alttan sık iğne ile yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi buraya giriyorum. Böyle alttan alıyorum ipimi. Çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şimdi bu zincirin içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3 tane yine sık iğne.
Buradaki 4 tane zinciri 1, 2, 3, 4 zincir. Çekmiş olduğum ilk zincirin tepe noktasına sık iğne ile başlangıcına batıyorum. Yine 1, 2 ve 3 tane sık iğne ve yine alttan alıyorum. Kaydırma tekniğiyle yine girip içerisine devam ediyorum arkadaşlar. Böyle buraya kadar geliyoruz. Bitmiş halini size kabataslak görülse de bitmiş halini sunacağım arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Siz de yaparsınız. İstediğiniz herhangi bir yerde kullanırsınız. Evinizde ya da hediye olarak yapabilirsiniz. Ya da set halinde yapıp oda takımı olarak çeyizinize koyabilirsiniz. Ya da bardak altlı olarak yapıp satabilirsiniz. Evet, ben bitireyim. Bitmiş halini paylaşacağım. Beğendiyseniz, beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Evet, şimdi size bitmiş halini gösteriyorum. Evet, bakın arkadaşlar, böyle renk renk takım halinde yapıp siz de örüp satabilir ya da bahsetmiş olduğum üzere videomun içinde çeyizinize bir dantel örtü şeklinde yapabilirsiniz ya da daha büyük şekilde yaptığınız takdirde pen iplerden paspaslar, suplalar, Amerikan servis örtüleri yapabilirsiniz. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Sizlere güzelce ve detaylıca aktarmaya çalıştım. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın. Bir sonraki örgü videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.